regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün uzun zamandır ertelediğim bir videoyu yapıyorum. Neden bu ortadaki Gaara'yı Hashiramadan güçlü gördüğümden bahsediyorum. Kage güç sarması adlı videomda Gaara'yı Hashirama'nın önüne koyduğum için çok fazla tepki almıştım. Bu videoyu yapacağımı hep söylüyordum ama çok uzun olacağı için hep erteliyordum. En sonunda dedim Tenten ne kadar güçlü videosu yapacağıma bunu yapayım. Öncelikle bazılarınız videoyu izlemeden önce troll bir video olduğunu düşünebilir. Ama hayır, bu video troll değil. Zaten troll olsaydı Gaara değil de Tenten büyüktür Hashirama falan derdim. Şimdi çok fazla vaktinizi almadan videoya başlıyorum. İlk öncelikle hangisinin daha dayanıklı olduğuna bahsedeceğim. Neden ilk dayanıklılık diye sorarsanız Gaara'nın kumunun gücüyle dayanıklılığı aynı. Bu yüzden ilk dayanıklılıklarını anlatıyorum. Hashirama MS Madara'dan daha dayanıklı. MS Madara ile Prime Hashirama'nın küçük 6 Beydurası vardır. Yani küçük bir ülke seviyesinde dayanıklılığa sahipler. Anlamayanlar için şöyle söyleyeyim. Küçük bir ülke yok edebilecek güçteki bir saldırıya dayanabilir. Gaara'nın kumunun dayanıklılığı ise 5B. Yani gezegen seviyesidir. Peki nasıl ölçülüyor? Gaara'nın kumu Fushigi Momoshiki'nin yumruğuna dayanıyor. Fushigi Momoshiki'nin yumruğu 5B AP'ye sahip. Bunu şuradan anlıyoruz. Fushigi Momoshiki'nin yumruğu gezegen kadar dayanıklı olan Naruto'ya hasar verebiliyor. Ancak Gaara'nın kumunu delemiyor. Şimdi bazılarınız mantık hatasıdır diyecektir. Ancak mantık hatası dediğim bir kez olur. İlerleyen sahnelerde Gaara'nın kumu Momoshiki'nin lazerlerine de dayanıyor. İlerleyen bölümlerde olan olaylarla çelişmiyor. Yani mantık hatası yok. Bu durumda Gaara'nın kumunun dayanıklılığı büyüktür Hashirama'nın dayanıklılığı diyebiliriz. Hashirama hiçbir Otsutsuki'nin saldırısına dayanamaz. Çünkü Otsutsuki'ler gezegeni yok edebilecek kadar güçlü. Hashirama ise gezegen seviyesinin altında bir dayanıklılığa sahip. Dayanıklılık Gaara'ya gidiyor. AP'den bahsedelim. AP de Gaara'ya gider. Çünkü Gaara'nın kumunun dayanıklılığı ve gücü eşittir. Bunu kanıtlanan diyenleri duyar gibiyim. Gaara'nın kumu hem saldırı yapabilir hem de savunma yapabilir. Ve saldırı yapan yüzey ile savunma yapan yüzey aynıdır. Aynı şekilde çakra verdikçe gücü ve dayanıklılığı aynı miktarda artar. Naruto evreninde çakrası olan her şeyin dayanıklılığı da vardır. Yani Gaara kumuna çakra vererek kumu güçlendiriyor. Bu yüzden bu güç kumun değil Gaara'nın güçlü. Fushigi Momoshiki'nin yumruğu Hashirama'nın bütün saldırılarından daha güçlüdür. Sebebini dayanıklılık kısmında anlattım. Hashirama ise MS Madara ile eşit güçtedir. MS Madara'yı bırak, Madara'nın en güçlü formu bile Momoshiki'nin herhangi bir formundan güçlü değil. Momoshiki Kaguya'dan bile güçlü, Kaguya ise Madara'dan güçlü. Hangisi daha hızlı? Bundan bahsedelim. Bahsedeceğim hız seyahat hızı ve tepki hızı olacak. Gaara'nın kumunun tepki hızı ve saldırı hızı eşittir. Bunun sebebi Gaara'nın kumunun Gaara'nın düşüncesi üzerine hareket etmesi. Bu durumda Gaara'nın düşünme hızı eşittir kumun tepki ve saldırı hızı oluyor. Şimdi diyeceksiniz o zaman Gaara saldırıyı görmüyorken de kumu sayesinde korunuyor. Nasıl oluyor bu? Çok basit. Gaara hazırlıksız bir durumdayken kumu kendi hızıyla Gaara'yı koruyor. Gaara'nın kendi isteğiyle hareket etmesi ise Gaara'nın hız başarısıdır. Yani kumun hazırlıksız durumdaki hızı ile Gaara'nın hızı aynı değil. Gaara kumu ile Momoshiki'nin saldırısına tepki veriyor. Burada Gaara kendi isteğiyle saldırıyı durduruyor. Bunu karakterin
Rakibinin saldırıyı kendi gözüyle görüp elini ileriye doğru tutmasından anlıyoruz. Kısacası Gaara'nın tepki hızı başarısıdır. Şimdi saldırı hızından bahsedelim. Gaara'nın kumu Base Momoshiki ve Base Urashiki'ye ayak uyduruyor. Base Momoshiki ise V3 Judar'dan bile hızlıdır. Bu yüzden hız olarak Gaara Hashiramadan çok daha hızlı. Aradaki farkı şöyle anlatayım. Gaara'nın kumu Base Momoshiki ve Base Urashiki'ye ayak uydurabilirken Hashirama hız olarak Chubito'ya ayak uyduramıyor. Chubito ise Kaguya'dan yavaş. Kaguya da Base Momoshiki'den yavaş. Yani Gaara'nın kumunun hem saldırı hem de tepki hızı Hashirama'nın saldırı ve tepki hızından çok daha iyi. Çünkü Hashirama'nın hızı Madara üzerinden ölçülüyor. Madara da Momoshiki'den hızlı değil. Hele ki MS Madara yakın bile değil. Şimdi özel yeteneklerden bahsedelim. Hashirama'nın heykeline karşı Gaara ne yapacak? Bunu diyorsunuz. Biliyorum. Arkadaşlar arada çok büyük bir hız farkı var. Gaara'nın kumu Hashirama Buda heykelini çağırmadan Hashirama'yı yakalayacaktır. Hadi diyelim ki Hashirama heykeli çağırdı, öyle savaş alanına geldi. Karakter karşılaştırmalarında iki karakter hangi formla başlayacaksa direkt savaşı o formla başlatılabilir. Yani çağırma veya dönüşme kısımları es geçilebilir. Yine de heykel Gaara'ya ulaşamadan Gaara Hashirama'yı yakalayıp öldürebilir. Zaten Gaara'nın AP'sinin Hashirama'nın AP'sinden daha yüksek olduğunu anlattım. Yani Gaara'nın Hashirama'ya zarar verebilmesi mümkün bir durum. Sadece kumuyla yakalayabilmesi gerek. Kumunun hızını anlattım zaten. Gaara'nın kumunda Duranek dediğimiz özellik de var. Bu yeteneği anlatmam biraz uzun sürer. Bu nedenle tanımını ve Gaara'nın hangi tekniğinde Duranek olduğunu ekrana koyuyorum. Şimdi karakter sözlerinden bahsedelim. Hashirama için Shinobi'lerin tanrısı denmesi Gaara'dan güçlü olduğu anlamına gelmez. Çünkü Hashirama'ya Shinobi'lerin tanrısı dendiği zaman Gaara yaşamıyordu bile. Bir de Shinobi'lerin tanrısı lakabı sadece güçten dolayı verilen bir lakap değil. Hashirama'ya saygı duydukları için de böyle diyorlar. Mesela MS Madara da Prime Hashirama ile eşit güçte ama ona Shinobi'lerin tanrısı denmiyor. Shinobi'lerin tanrısı dendi diye en güçlü olunmuyor. Zaten Shinobi'lerin tanrısı lakabı yazar tarafından verilen bir ünvan değil. Shinobi'ler tarafından verilen bir ünvan. Boruto'daki 5 Kage için en güçlü Shinobi'ler deniliyor. Bu söz eski zamanları kapsamıyor olacak olsa bile Boruto dönemindeki Kage olmayan kişileri kapsıyor. Bu arada bu sözden Gaara büyüktür Sasuke sonucu çıkmaz. Çünkü Sasuke içinde Naruto'ya denk güçte tarzı sözler var. Naruto'nun yokluğuna köyün Kage'si Sasuke oluyor. Hatta Crunchyroll'un paylaştığı bir videoda Six Kages vs Otsutsuki yazıyor. Yani Sasuke'yi de Kage'den sayıyorlar. Kinshiki, Momoshiki'nin önünde duran 4 kişinin taijutsu becerisini övüyor. Bu 4 kişi Naruto, Sasuke, Gaara ve Darui. Gaara'nın sergilediği güç başarıları senaryo koruması diyenler olmuş. Şimdi bunlar senaryo koruması mı yoksa değil mi ondan bahsedeyim. Gaara'nın kumu için databook'ta her zaman güçleneceği söyleniyor. Aynı şekilde Madara onun kumu her saniye güçleniyor diyor. Yani hikayeyle çelişen bir bilgi değil. Zaten Shippuden başına Deidara'yı zar zor yakalayan kum, Shippuden sonunda 8. Kapuga'ya yakın bir hıza ulaşıyor. Boruto serisinde Gai'dan bile hızlı oluyor. Zaten Gai, Hashirama'ya çok rahat Speed Blitz atar. Adult Gaara'nın kumu Gai'dan bile hızlı. Yani Gaara da Hashirama'ya Speed Blitz atabilir. Şimdi Momoshiki üzerinde olan başarıları mantık hatası diyenlere sesleniyorum. Mantık hatası dediğim bir kez olur. Seride birçok kez Gaara'nın kumu Otsutsuki'lere ayak uydurabildi. Ayrıca romanda Gaara'nın kumundan Momoshiki'nin kıl payı kurtulduğu yazıyor. Yani bu güç başarıları hikayeyle çelişmiyor. Anime özel Gaara'nın gücü abartılmamış. Öyle bir kez olmuş bir olay değil. Darui de Base Momoshiki'yi terletmeyi başarıyor ve bunu yaparken jutsu bile kullanmıyor. Hashirama ile dövüşürse jutsu kullanabilecek. Çünkü Hashirama'da jutsu emme yeteneği yok. Darui güç anlamında Gaara ile kıyaslanabilir olmalıdır. Gaara'dan daha zayıf olan Chojuro
Naruto Kinshike'nin saldırılarından kaçmayı başarıyor. Demek ki Boruto'daki Kage'ler ciddi anlamda güçlü. Yani Kodachi'nin yazdığı novele ve mangaya bakarsak Boruto'daki 5 Kage'nin 5'i de Hashirama'dan güçlü. Şimdi Hashirama daha güçlü diyenlerin karşı argümanlarına bakalım. Birisi bana karşı argüman olarak ekrandaki resmi attı. Ancak burada Gaara off guard yani hazırlıksız yakalanıyor. Urashiki Gaara ile konuşurken beklenmedik bir anda saldırı yapıyor. Zaten Gaara'nın yüzü de off guard durumda olduğunu kanıtlıyor. Önceki sahnelerde Gaara Urashiki'ye çok rahat bir şekilde ayak uydurabiliyor. Ayrıca Urashiki mangada gözükmese bile kanon bir karakter. Kanıtını ekrana koyalım. Aynı zamanda Shonen Jump dergisinde Urashiki için Kaguya gibi en güçlü Otsutsuki'lerden biri deniyor. Yani Gaara Kaguya'nın seviyesindeki birisiyle savaşıyor. Hashirama ise Chubito'dan tek yiyor. Bölüm açıklamasında bile Hashirama'nın Chubito'ya rakip olamayacağı söyleniyor ve kendisi de benden güçlü diyor. Gaara daha güçlüyse Madara'ya niye o yenmedi? Oğlum ne kadar saçma sorular lan. Gaara'nın Boruto serisindeki gücüyle Shippuden'deki gücü eşit değil ki. O zaman bu mantıkla bakılırsa Naruto Zabusa'dan güçlüyse neden Zabusa'yı Naruto yenmedi de Kakashi yendi? Zabusa büyüktür bütün Naruto formları diyelim. Yani karakterlerin gücü sabit kalmıyor. Gaara'nın Kumu çocukken D'ye bile tepki veremiyordu. Ancak Boruto'da Otsutsuki'ler ayak uyduruyor. Demek ki bu Kum zamanla güçleniyor. Zaten Databuk ve Madara'nın sözüyle bu durum destekleniyor. Kumu her savaştan sonra daha güçlü oluyor. Gaara Hashirama'nın iyileştirmesine karşı ne yapacak? Şimdi bu güzel bir soru. Dayanıklılık iyileştirmeden daha önemli. Öldükten sonra iyileştirme bir işe yaramaz. Kumuyla hızlı bir şekilde Hashirama'nın kafasını koparabilir. Naruto evrenindeki Boro ve Hidan dışındaki herkes kafası kopunca ölür. Novelde Otsutsuki'nin bile ölebileceği söyleniyor. Hatta Sasuke Kinshiki'yi öldürebilmek için kafasına saldırıyor. Boro sahip olduğu cihaz sayesinde kafası kopsa bile ölmüyor. Aynı cihaz Hashirama'da yok. Hidan olayını biliyorsunuz zaten. Ayrıca diyelim ki Hashirama ölümsüz olsun. Yine de kumdan piramit yapıp Hashirama'yı hapsedebilir. Urashiki'yi hapsettiği gibi. Bir de Hashirama'nın yenilemesi çok hızlı gerçekleşmiyor. Bazı arkadaşlar bu iyileştirme olayını çok abartıyor. Hashirama'nın Edo halini saymazsak çok hızlı iyileştiremediğini söyleyebiliriz. Edo Tensei hali Prime hali değil. Yani Prime Hashirama kolu koptuğu gibi hemen yeni kol çıkaramaz. Chubidara bile Otsutsuki güçleri artı Hashirama hücreleri ile yavaş yavaş iyileşiyor. Hem iyileştirmesi olan herkes yenilmez olsaydı Ben 10'deki çamur ateş yenilmez olurdu. Ama gördük ondan güçlü en az 10 uzaylı var. Bir de bazıları romanda Momoshiki'nin Gyuki'yi Gokage'den daha güçlü görmesini argüman olarak kullanıyor. Ancak buradan Hashirama büyüktür, Gyuki büyüktür Gaara sonucu çıkmaz. Bunun sebebi karakter sözleri her zaman seri ile tutarlı değildir. Momoshiki Gokage'nin bütün gücünü görmeden önce bunu söylüyor. Zaten izleyen bilir Gokage Momoshiki'yi Gyuki'den daha çok zorladı. Momoshiki Gyuki'yi eforsuz yenerken Gokage'ye karşı birazcık zorlandı. Bir de Databuk'ta 4. Raikage için Bulut Köyü'nün en güçlü savaşçısı deniliyor. O zamanlar için tabi. Yani Gyuki'den güçlü. Ama 4. Raikage Darui'nin Prime halinden güçlü değil. Zaten Darui'nin Momoshiki'ye karşı sergilediği başarılara bakarsak Darui büyüktür 4. Raikage deriz. Yani bunu argüman olarak kullanıyorsanız siz 4. Raikage büyüktür Gyuki, büyüktür Darui demiş oluyorsunuz. Ve bu çok saçma. Kısacası Momoshiki'nin sözünü kullanarak Hashirama büyüktür Gaara'yı kanıtlayamazsınız. Tabii ki Gaara veya herhangi bir Kage büyüktür Momoshiki demiyorum. Zaten romanda Momoshiki için Gokage'den üstün deniliyor. Yani bu videoda anlattıklarımdan Gaara büyüktür Base Momoshiki sonucu çıkmaz. Momoshiki ilk başta Gyuki'yi Gokage'den üstün görüyordu. Bu Gokage dediğimiz 5 Kage oluyor. Yani Momoshiki Gyuki'nin Naruto'dan bile güçlü olduğunu düşünüyordu. Bu roman yazısını karşı argüman olarak kullanıyorsanız 8 kuyruklu büyüktür Naruto'da diyor
biliyorsunuzdur. Zaten savaşın sonlarına doğru Momoshki'nin söylediği sözlerden Kage'lerin Ryuki'den güçlü olduğu anlaşılıyor. Üstlerine bir de Gaara'nın kumundan kıl payı kaçabildiği aynı romanda geçiyor. Yani Hashirama daha güçlü diyenlerin bu argümanı da çürüyor. Aklıma başka bir Hashirama'yı savunan kişinin argüman gelmedi. Bir de Jubi ile alakalı argümanları vardı. O çok saçmaydı ve açıklamam biraz uzundu. Ondan onu video metninden çıkardım. Merak edenler yorumlarda yazsın, anlatırım. Benimle tartışmak istiyorsanız Discord sunucum açıklama kısmında mevcut. Discord'da 500 kişi olmak üzereyiz. Sizleri de bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. 15 dakikalık video yaptım. Kaç kişi sonuna kadar izleyecek acaba? Sonuna kadar izleyenler 4 Hashirama 1 Gaara etmiyor yazsın. Bu sözün anlamını kanalın ilk aboneleri bilir. Tamam, abartmayayım. En azından 6 aydır takip edenler bilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fearless.